Bir kripto yatırımcısıysan ve DeFi Lama'yı tam olarak kullanmayı bilmiyorsan yatırım yapmıyor, kumar oynuyorsun. Şimdi gelin DeFi Lama nasıl kullanılır ve yükselecek projeler, seni zenginleşecek projeler nasıl bulunur birlikte öğrenelim. Not, bu bir clickbait değildir. Selam arkadaşlar, ben Proje 2000 Alican Kripto Kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar DeFi Lama nasıl kullanılır ve projelere nasıl bakılır bunu öğrenmeye çalışacağız sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi DeFi Lama ana sayfasındayım. Bu ve kullanacağım bütün linkleri videonun hemen aşağısında bulabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar DeFi Lama nedir onu size anlatmaya çalışayım. On-chain verileri bizlere sunan ve bizim daha etkili analiz yapmamızı sağlayan bir platform. Bu platformda arkadaşlar bütün özelliklerini sıra sıra göstereceğim sizlere. Öncelikle ana sayfadan başlayalım arkadaşlar. Ana sayfada ne görüyoruz? Ana sayfada toplam kilitli varlık istatistiği görüyoruz arkadaşlar. Tüm chainlerde bu istatistiği vermiş ve 60 milyar dolarlık bir TVL oranı varmış. TVL oranı arkadaşlar şu: Total Value Locked, yani toplam kilitli varlık anlamına geliyor. Ve şöyle aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar TVL oranına göre bir sıralama yapmış ve burada gördüğünüz gibi Lido yani LDO burada zirvede arkadaşlar, açık ara zirvede, hatta 12 milyar dolarlık bir TVL oranı varmış arkadaşlar. İkinci sırada Aave geliyor, üçüncü sırada MakerDAO geliyor. Sonra Curve, Uniswap gibi büyük projeler geliyor arkadaşlar. Burada kategorileri görebiliyorsunuz. Yani bu Lido ne işe yarıyor? Yani hangi kategoride olduğunu gösteriyor. Mesela liquid staking demiş arkadaşlar bu. Oldukça iyi işler yaptı. O yüzden TVL oranı çok çok yükseldi arkadaşlar. Burada bir günlük değişimi görebiliyorsunuz. 7 günlük değişim, 1 aylık değişim. Toplam kilitli varlık miktarı arkadaşlar. Bunu sıralayabiliyorsunuz. Ve en önemlisi şu arkadaşlar: market cap bölü TVL. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Market cap bölü TVL şunu gösteriyor: eğer bu birin aşağısındaysa arkadaşlar bu proje potansiyelli proje anlamına getirebiliriz. Neden? Çünkü market cap'i TVL oranından daha düşük olduğunu gösterir arkadaşlar. Mesela LDO'nun market cap'ine bakacağız şimdi. TVL oranı arkadaşlar 12 milyar dolarmış. Hemen geliyorum buraya, bakıyorum. LDO yazıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 milyar 742 milyon dolarlık bir market cap'i varmış arkadaşlar. Yani şu demek oluyor: eğer market cap'i buysa arkadaşlar, TVL oranı da buysa, bunun daha gitme potansiyeli var anlamına geliyor. Yani bu %100 çalışır mı? Çalışmaz, ama %85 bu olay çalışıyor arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz sıfırlı projeler biraz potansiyelli olarak görüp bunları araştırabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde Maker'da öyleymiş. Yükseklere bakalım isterseniz şöyle. Yükseklerde mesela Synthetix varmış arkadaşlar. Şimdi bu basic şeyleri anladığımıza göre arkadaşlar birinci balığımız neymiş arkadaşlar? Market cap bölü TVL. Burası önemli. Bunu not alıyoruz arkadaşlar. Sıra sıra gideceğiz. Şimdi DeFi tarafına tıklıyorum arkadaşlar. Zaten şu an biz Overview kısmındaydık. Chain kısmına bakalım şimdi. Chain kısmına geliyoruz. Burada da arkadaşlar depleri değil, sadece mainnet, kendi mainnet'i olan projeleri gösteriyor. Yani Layer 1 ve Layer 2'leri buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Mesela zirvede Ethereum varmış, ardından BSC geliyormuş arkadaşlar. Burada Active Users kısmını çok dikkate almanıza gerek yok. Çünkü bunlar suistimal edilebiliyor arkadaşlar. İşte bu çekilişlerle ya da birden fazla airdrop avcıların sayesinde aktif users'lar çok değişebiliyor. Hemen sol tarafında protokol kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. İçindeki deplerden, yani projelerden bahsediyor arkadaşlar. 1 günlük, 7 günlük, 1 aylık değişim var. TVL oranı var arkadaşlar. Ve ikinci önemli kısım da şurası olabilir: stabil coin'ler arkadaşlar. Stabil coin bir ekosistemde ne kadar çok fazla üretildiyse o kadar demek ki işlem oluyor anlamına gelir. Yani burayı da takip etmekte fayda var arkadaşlar. 24 saatlik hacim de önemli. Çünkü buradan hacim girişlerini, birazdan zaten hacimlerden bahsedeceğim. Hacim girişleri de çok önemli arkadaşlar. 24 saatlik fiiller de çok önemli. Çünkü fi ne kadar fazlaysa arkadaşlar talep o kadar yüksektir. Yani Ethereum'daki fiilleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ama bu fiillere rağmen talep hala yüksek. Yani hala kullanıcı çekiyor kendine. Burada arkadaşlar Ethereum üzerinde, yani market cap TVL oranı, burada çok bakmamıza gerek yok. Hani burada düşük olan zaten sadece Arbitrum varmış arkadaşlar ve Optimism varmış. Hani bu tam olarak çalışmıyor. Çünkü bunlar ağır coinler olduğu için potansiyellerine yavaş yavaş ulaşabiliyorlar arkadaşlar. Öyle hızlı hareketler yapamıyorlar. Yine burada arkadaşlar ağları, yani chainleri ararken de burada işte EVM olmayanlar olarak sınırlayabiliyorsunuz. EVM yani Ethereum Virtual Machine olarak bildiğimiz, Ethereum sanal makinesi olarak bildiğimiz mesela Ethereum, BSC olsun, Arbitrum olsun, bunların hepsi EVM arkadaşlar. Rollout'ları, Cosmos, parachain'leri bu şekilde ayırabiliyorsunuz üzerine tıklayıp. Sonra arkadaşlar airdrop kısmına geldik arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Dediğim gibi burası neden önemli arkadaşlar? Şundan önemli. Burada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi listed at yazıyor. Yani bu listeye ne zaman eklendiğini söylüyor arkadaşlar.
DeFi'lama şunu diyor bizlere. Ben buraya bazı protokolleri, hacim giren, TVL giren protokolleri sana listeliyorum ve bu protokollerin, yani bu platformların da arkadaşlar tokenları olmadığını söylüyorum diyor. Yani burada ne demek istiyor arkadaşlar? Mainnet'te olan, yani ana ağda gerçek paralarla işlem yapılan projelerin tokenları olmayan projeleri gösteriyor arkadaşlar. O yüzden burayı da takip etmek önemli. Şimdi nasıl önemli arkadaşlar? Eğer burada bir proje listelendiyse biz ne yapacağız? Direkt TVL oranına bakacağız. TVL oranı arkadaşlar 270 bin dolarmış. Yani bu çok güven veren bir TVL oranı değil. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Çünkü 270 bin dolar bir platforma kitlemek tek bir kişinin bile yapabileceği bir iş arkadaşlar. O yüzden 1 milyon dolara yakın, 2 milyon, işte 1 milyon doları üstü projelere daha da dikkatli bakmanızı tavsiye ederim. Tabi gem ararken de küçük TVL oranlarına bakabiliriz arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada görür görmez o projeye dalmıyoruz. Tamamen her metreyi değerlendirip o projeyi araştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar sağ tarafa baktığımızda işte burada ne zaman listelendiğini, yani DeFi'lama tarafında ne zaman listelendiğini gösteriyor. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 günlük, 7 günlük, 1 aylık değişimi var. Siz buradan tamamen takip edebilirsiniz. Daha bunlar 1 günlük olduğu için bakın 7 günlük bir oranı yok. 7 günden sonra başlıyor arkadaşlar. Şimdi burada kıstas ne olabilir? Mesela 7 günlükte çok artış sağlar. Mesela %47 artış sağlar. Ve son günde de arkadaşlar bu artış devam ederse olumlu olarak arkadaşlar bu projeyi inceleyebiliriz. Bütün detaylarına bakabiliriz. Eğer bir airdrop avcısıysanız buraya kesinlikle bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle yeni çıkan projeler kendini duyurmak için airdropları yapıyor. Ve onu da bulmanın en güzel yeri arkadaşlar burası diyebilirim, testnetler haricinde. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru kaydığımızda önemli kısımları size anlatacağım. Forks kısmı arkadaşlar. Bu Forks kısmı arkadaşlar önemli. Neden önemli? Şöyle anlatmak istiyorum size. Mesela arkadaşlar hype'lı bir ağ çıktı. Mesela diyelim ki ZK Sync çıktı arkadaşlar. Şimdi burada ne önemli olabilir? Şimdi burada Uniswap arkadaşlar en çok forklanan bir platformmuş arkadaşlar. Projeymiş ve buna biz nasıl bakabiliriz? Mesela diyelim ki bu Ethereum ağında çıkan bir proje arkadaşlar. Ben gidiyorum BSC ağında bir ağ çıkartıyorum arkadaşlar ve benim bir DEX'e ihtiyacım var. O zaman ne yaparım? En kolay yoldan giderim. Uniswap'i kopyalarım arkadaşlar. Kendi ağıma entegre ederim. Bakalım onu yapan var mı? Uniswap'in üstüne tıklayalım arkadaşlar. En çok forklanan proje demiştik. Bakın hemen fork olarak, yani kopya olarak ne görüyoruz arkadaşlar? PancakeSwap görüyoruz. Şimdi BSC ağında hype yaşanırken, geçtiğimiz 2 yıl önce bu hype yaşanırken arkadaşlar en çok konuşulan coin neydi arkadaşlar? Cake'ti. En çok kullanılan platform neydi arkadaşlar? PancakeSwap'ti. Yani bu projeleri bu şekilde araştırabilirsiniz arkadaşlar. Burada projeleri genel olarak bilmeniz de lazım arkadaşlar. Çünkü Uniswap'in DEX olduğunu bilmezseniz BSC ağında bir DEX'e ihtiyacınız olduğunda, yani hype yaşayacağını düşündüğünüz bir DEX'i ararken arkadaşlar Uniswap'ı bilmezseniz bu ipucunu kapamazsınız. O yüzden gördüğümüz bütün projeleri arkadaşlar araştırmak zorundayız eğer bu işten para kazanmak istiyorsanız. İkinci olarak da arkadaşlar mesela Arbitrum yapan, yani çok hype'li yapan, Arbitrum geliyorum dedirten bir proje vardı. O da GMX'ti arkadaşlar. Mesela ben Arbitrum'un karşısında bir ağ çıkartacak olsam kesinlikle GMX'i forklarım. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Yeni bir ağ geldiğinde, yani yeni hype'lanan bir ağ geldiğinde ve bu Arbitrum'a rakip olarak çıkıyorsa o zaman GMX'i de kopyalayacaklardır arkadaşlar. Bunun üstüne tıklayıp bu şekilde bu projeleri keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Bakın en üstte Mami ve MetaVault'u görüyoruz arkadaşlar. Mami zaten Phantom ve Optimism ağında çalışıyor. Hemen şurada da görebilirsiniz arkadaşlar. Peki bu Arbitrum'un rakibi kim? Optimism. O zaman Optimism de GMX gibi bir projeyi desteklemek isteyecektir. O da Mami Finance olabilir arkadaşlar. Zaten Optimism ağında kaldıraçlı işlemler söz konusu olduğunda Mami Finance da bu işte kendini belli eden projeler arasında tepelerde diyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda Polygon tarafında da MetaVault var arkadaşlar. Polygon da bir Arbitrum rakibi diyebiliriz sonuçta. Gördüğünüz gibi bu da Polygon'daymış arkadaşlar. Bunlar önemli doneler. Ve az önce bahsettiğim, önemini vurguladığım, gördüğünüz gibi şurada market cap bölü TVL oranında gördüğünüz gibi birden oldukça uzak, yani potansiyeli var anlamına gelebilir. Tabi sadece bu oranlar yetmez arkadaşlar. Dediğimiz gibi takımını incelememiz lazım, topluluğunu incelememiz lazım. Bütün verileri, toplam kilitli varlıklar ne alemde, bunların hepsine üstüne tıklayarak erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada TVL'yi görebiliyorsunuz. Market cap'i görebiliyorsunuz. Volümü görebiliyorsunuz. Her birinin üstüne tıklaya arkadaşlar bu grafiklere ulaşabilirsiniz. Tabii bu yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sadece rastgele biz projeyi inceliyoruz size öğretmek adına. Şimdi diğer özelliğe geçelim arkadaşlar. Bu da TAP Protocols. TAP protokolü çok önemli arkadaşlar. Çünkü burada ağların en çok kullanılan kategoriler şeklinde görüyorsunuz.
en çok kullanılan platformlarını sıralamış kategoriler kullanarak arkadaşlar. Burası önemli. Çünkü yeni bir ağ çıktığında arkadaşlar bu ağın biz nasıl tanıyabiliriz? Gelip buradan tab protokolden en iyi şeyleri, mesela DEX'te en iyisi Curve'muş arkadaşlar şu an için. BSC ağında arkadaşlar PancakeSwap'miş. Arbitrum ağında Uniswap V3'müş arkadaşlar. Tabi bir ağ için olmazsa olmaz ne vardır arkadaşlar? DEX vardır. İşte lending platformları vardır. Yield'lar çok önemlidir. Bir yeni ağlar için arkadaşlar. Çünkü yield olmazsa insanları çok çekemezsin. TVL oranını da çok yükseltemezsin. Derivatives kısmı da önemli arkadaşlar. Kaldıraçta işte türev işlemlerin olduğu merkezsiz borsalar. Ve burada önemli bir kısım daha var. Bir ağın arkadaşlar, yani bir mainnet ağının L1 olsun L2 olsun adam olup olmayacağını da buradan öğrenebilirsiniz. Nasıl yani? Yani şöyle arkadaşlar, Ethereum'da en çok kullanılan protokoller burada göstermiş. Girin arkadaşlar, hepsinde bakın. Ya yamuk bir şey var mı? Eğer bu proje burada olmayı hak etmiyorsa o zaman o ağ ne yapar arkadaşlar? Zarar verir. İşte buna yeni ekosistemlere, yeni duyduğunuz ekosistemlere bakabilirsiniz. Mesela Ethereum'u biliyorsunuz. Ama gidip de Pulse'yi bilmiyorsunuz. Bu neymiş? Herkes konuşuyor. O zaman gelip tab protokole bakayım ve burada neler varmış, ama hiçbir şey yok burada. Neler varmış buna bakabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece DEX platformu varmış koskoca ağda. Bu da Pulse X'miş arkadaşlar. Yani swap işlemlerin yapıldığı yer arkadaşlar. Burada ne liquid staking var, işte ne CDP dediğimiz bu stabil coinler üzerine teminat gösterip daha fazla borç aldığınız bir platformlar arkadaşlar bunlar bu arada. İşte köprüsü yokmuş, lending platformu yokmuş, yield yokmuş. Dediğimiz gibi arkadaşlar buradan da ağların adam olup olmayacağını da buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela Arbitrum'daki bütün projelere bakarsınız. O zaman projeleri tek tek incelersiniz. Yamuk bir proje gördüğünüzde, yani bu nasıl proje ya dediğinizde o ağa biraz daha dikkatli şekilde bakmış olursunuz arkadaşlar. Bu kısım bu kadardı. Şimdi devam edelim. Önemli gördüğüm yerleri daha anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hemen Yields kısmına gelelim şimdi. Yields kısmı da arkadaşlar pasif kazançların olduğu platformları gösteriyor. Ve burada yine TVL oranı olsun, işte 30 günlük APY grafiği olsun. Burada hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela en zirvede olan ne varmış? Projesi LD olan ST Ethereum varmış arkadaşlar. Yani normal Ethereum'larınızı LDO'da kilitliyorsunuz ve onun karşılığında birebir oranda ST Ethereum alıyorsunuz ve onu da işlemsel olarak kullanabiliyorsunuz. O yüzden bu zirvede arkadaşlar. Zaten TVL oranında en yukarıda. Sonra arkadaşlar Tron alanında Justland'ın BTC şeyi varmış. Buradan projeleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela Rocket Pool arkadaşlar 30 dolardan önce görüp 60 dolarda satabilirdiniz arkadaşlar. Mesela buralara girip baksaydınız eğer. Burada dediğim gibi pasif kazançların olduğu protokolleri gösteriyor arkadaşlar. Burada çok fazla bakılacak yerler var mı? Var tabii ki. Delta Neutrals var arkadaşlar. Burada hepsini inceleyebilirsiniz. Tek tek araştırabilirsiniz arkadaşlar bunları. Video uzamasın diye en önemlilerini size göstermeye çalışacağım. Ve unlock kısmı arkadaşlar. Bu unlock kısmı da tokenların açılma periyotlarını gösteriyor. Yani burada büyük projeden küçük projeye doğru sıralanmış, şöyle gösterdiğim gibi. Burada arkadaşlar önemli olan kısım ne? Şu kısım arkadaşlar, kaç gün kaldı, yani kilit açılımına kaç gün kaldığını gösteren ve bu miktarı gösteren yerlere bakmanız yeterli. Mesela Aptos'un kilit açılımı varmış. Ne zaman arkadaşlar? 12 Haziran'daymış. Ve ne kadar kilit açılacakmış? 25 milyon dolarlık kilit de ne kadar etki eder bunu bilemeyiz arkadaşlar. O tamamen sizin araştırmanıza ve yatırım yönteminize bağlı diyebilirim. Buradan kilitli tokenların ne zaman açılacağını buradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. En önemli kısımlara geliyoruz arkadaşlar. Volüm. Volüm ne demek arkadaşlar? Volüm hacim demek. Hacim demek her şey demek. Eğer bir ağda, bir projede hacim yoksa o projeden hiçbir şey olmaz anlamına gelir arkadaşlar. Burada da hacimlerin en çok döndüğü projeleri gösteriyor. Burada arkadaşlar haftalık değişim görebilirsiniz. 24 saatteki hacmi görebilirsiniz arkadaşlar. 7 günlük hacmi görebilirsiniz ve TVL oranını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu hacim kısmından birçok doneyi elde edebilirsiniz arkadaşlar. En çok seveceğiniz done de airdrop konusu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz her proje airdrop yapmadan önce inanılmaz bir hacimlere doğru çıkar. Yani bunu Arbitrum'da gördük, işte Optimizm'de gördük, bütün deplerde, bütün projelerde bunu gördük arkadaşlar. Çünkü içeriden bilgi alan ya da bu toplumuna ipucu veren projeler var arkadaşlar. İşte Discord'da olsun, Reddit'te olsun, orada burada ipuçları veriyor ve kullanıcılar da arkadaşlar airdrop için hacime saldırıyor. O yüzden bu hacim kısmını bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Eğer hacim çok yüksekse bu yükselecek anlamına gelmez projenin, onu da söyleyeyim. Mesela çok satış olursa da bu hacime yansır. Ve bu hacimde arkadaşlar satarken de bu hacimi oluşturdukları için siz burada hacimi çok yüksek görüp bu yükselecek diye karar vermeyin kesinlikle.
tüm donelere bakıyoruz. Anlatacağımız tüm donelere buradan bakabiliriz arkadaşlar. Buradan sıralayabiliriz. İşte haftalık olarak değişimleri buradan inceleyebiliriz arkadaşlar. Biz az önce overview dedik. Yani şu an olduğumuz yer overview arkadaşlar. Gelelim şimdi chains'lere. Burada chain'lerin günlük, haftalık verilerine erişebiliyorsunuz aynı şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar CVL burada en çok artış sağlayan ağymış arkadaşlar. Ama buna aldanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Volüme bakıyoruz arkadaşlar. Son 24 saatte ne kadar volüm olmuş? 216 dolar volüm olmuş. Yani bu bizim için gereksiz. Yani buna bakmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü çok az bir hacim var. 7 günlük hacimi de arkadaşlar şu miktarda. Ama gördüğünüz gibi en çok yükselene doğru bastığımda arkadaşlar bunu görüyorsunuz. Ama hiçbir değeri olmadığında bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. TVL oranına da bakıyoruz burada. İşte harmoni yükselmiş. Burada TVL oranına bakabiliriz. Hacmine bakabiliriz arkadaşlar. Bu hacmi neye göre sıralayabiliriz? Bu hacim yani biz bu hacimlere nasıl doyabiliriz arkadaşlar? Onlara nasıl bakabiliriz? Onu da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. TVL oranına şu an listeledim. Mesela Arbitrum'la kıyaslayabiliriz. Arbitrum tabii şu an çok hızlı. Ondan bir tık daha yavaş olan Optimizm'e bakabiliriz arkadaşlar. Hani Optimizm de bize çok büyük bir ağ olarak gelirse Phantom'a bakabiliriz. O Phantom'da şu an hacimde biraz daha az. Ve Solana'ya bakabiliriz. Solana'da arkadaşlar 24 saatlik hacim neymiş? 41 milyon dolarmış. Yani demek ki bizim aradığımız hacimler bu civarda arkadaşlar. Yani 41 milyon dolarlık, işte 20 milyon dolarlık bu tarz yükselişler olan projelere, ağlara yönelebiliriz. Ve diğer en önemli kısımlardan bir tanesi de Rises arkadaşlar. Rises ne demek? Burada projelerin aldığı işte seed'den olsun, aldığı fonlama yani yatırım eventlarını gösteren bir yer arkadaşlar. Buradan neyi bulabiliriz? İşte hangi kapital, hangi yatırımcı hangi projelere yatırım yapıyor buradan kontrol edebiliriz arkadaşlar. Buradan güncel olarak takip edebiliriz. Airdrop söz konusu olduğunda burası önemli arkadaşlar. Mesela burada arkadaşlar Aptos'u işte Sui'yi herkesten önce bulabilirsiniz. Yani Aptos ve Sui de burada bir zamanlar buradaydı ve kimsenin haberi yoktu arkadaşlar. O yüzden buralar önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve son olarak arkadaşlar Ethereum Liquid Staking'e değineceğim. Olmazsa Fi'ye de değinebilirim arkadaşlar. Ethereum Liquid Staking de işte bu Lido gibi, Rocket Pool gibi, Flask gibi, Stakewise gibi projeleri arkadaşlar gösteriyor. Yani Ethereum staking edilen platformları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir zamanlar buraya bir hype gelmişti. Bu hype bir daha gelebilir mi? Kesinlikle gelebilir arkadaşlar. Çünkü kriptonun geleceği burada diyebiliriz. Çünkü bu olay arkadaşlar kriptoya bankacılık sistemini getirdi ve pasif getiri isteyenler için en güvenli ve en doyurucu yer diyebiliriz arkadaşlar. Burayı da kontrol edebilirsiniz. Buradaki arkadaşlar TVL oranına bakabilirsiniz ve buradaki APR olaylarına bakabilirsiniz. Burada çok APR veriyorsa eğer bundan bir tık daha uzaklaşabilirsiniz. Mesela LDO %5 veriyor. Tabi buraya insanlar girdikçe bu APR'ler düşüyor. Yani havuz yükseldikçe, havuz çoğaldıkça buradaki APR'ler maalesef düşüyor arkadaşlar. Rocket Pool'u burada örnek verebiliriz. İşte LDO ile birlikte gitmişti arkadaşlar. İşte ANKR, Frax bu tarz şeylerden dolayı yükselişler yaşamıştı. Ve son olarak söz bu sondu. Son olarak da arkadaşlar Fi'ye bakalım. Burada fiiller neden önemli? 24 saatte fi'yi gösteriyor arkadaşlar. Mesela bütün protokollerin, chain'lerin, işte platformların hepsinin fi'lerini yani işlem ücretlerinin toplamını gösteriyor. 24 saatlik olsun işte. Market gibi olsun ve 24 saatlik kazançlarını gösteriyor. Şimdi bu neden önemli arkadaşlar? Eğer bir platform mesela Uniswap eğer burada çok fee dönüyorsa arkadaşlar bundan Uniswap de nasipleniyor. Yani o yüzden protokollerin işte projelerin kendini geliştirmesi için bunlara çok ihtiyacı var ve bunlar da çoğaldığında arkadaşlar daha da iyisini yapabiliyorlar. Yani kısaca kendilerini geliştiriyorlar arkadaşlar. Bunun tersine mühendisliğini yapabilirsiniz. Buradaki bütün projeleri işte yüksek fee alan projelerin hepsine baktığımızda hepsi kendini güncelleyen projeler arkadaşlar. Asla stabil kalmayan projeler diyebiliriz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Daha çok metrik var bu DeFi'lama içerisinde. Siz bunları tamamen kendi kendinize öğrenmeye çalışın. Araştırın, Google'a yazın. Bunlara bakın, terimleri öğrenin arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Ben video uzamasın diye daha ne kadar uzayacaksa 20 dakikaya geçmiş. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Biz size ipucunu verdik arkadaşlar. Gerisi artık sizin elinizde. Anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın.